Bir yönetimin, bir devletin bizim üzerimizdeki gücünün kaynağı tam olarak nedir? Bu otorite gökten mi iniyor yoksa bizden, yani insandan mı doğuyor? Bu soru filozofları yüzyıllardır meşgul eden en temel sorulardan biri. İşte bugün bu sorunun yanıtını kökünden değiştiren bir düşünürün, John Locke'un dünyasına dalıyoruz ve yönetimin gerçek kökenine dair o sarsıcı fikirlerini hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Ve işte karşınızda o adam, John Locke. Fikirleri o kadar güçlüydü ki okyanusları aşıp Amerikan devrimine ilham verdi, Avrupa'yı çalkalayıp Fransız devriminin entelektüel temellerini attı. Şimdi gelin bu büyük düşünürün siyasi gücün asıl kaynağının nerede yattığına dair o cüretkar argümanlarını adım adım çözümleyelim. Locke'un kafa tuttuğu o devasa soru tam da bu. O dönemde genel kanı neydi biliyor musunuz? Kralların gücünün doğrudan Tanrı'dan geldiği, hatta ilk insan Adem'den miras yoluyla kendilerine geçtiği düşünülüyordu. Locke ise bir dakika dedi. Bu fikre tamamen karşı çıktı ve her şeye sıfırdan başlamak için yepyeni bir zemin aradı. Peki, eğer iktidar ilahi bir miras değilse, o zaman ne? Sadece bir aldatmaca mı? Ya da en güçlünün zayıfı ezdiği kaba kuvvetin bir sonucu mu? Locke bu sorulara cevap vermeden önce ilk iş olarak eski teoriyi, yani gücün Adem'den miras kaldığı efsanesini sistematik bir şekilde çürütmeye girişiyor. Locke'a göre bu iddianın hiçbir temeli yoktu. Diyordu ki, Adem'in çocukları üzerinde mutlak bir yetkisi olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Hadi diyelim vardı, bu yetkinin kime miras kalacağını söyleyen ne bir doğa yasası ne de ilahi bir kural var. Yani en can alıcı nokta şu ki, yönetimin kökenini bambaşka bir yerde, çok daha akılcı bir temelde aramak zorundayız. Locke, eski teoriyi yıktıktan sonra bizi alıp bomboş bir tuvalin önüne getiriyor. Bizi bütün devletlerden, bütün krallardan, bütün yasalardan öncesine, insanlığın en saf, en ilkel haline götürüyor. İşte bu varsayımsal başlangıç noktasının adı doğa durumu. Ve işte tam burada Locke, kendinden önceki birçok düşünürden keskin bir şekilde ayrılıyor. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu doğa durumu bir kaos ortamı, herkesin herkese savaş açtığı bir vahşet arenası değil. Tam tersine, insanların kendilerini yargılayacak ortak bir patronları olmadan evrensel bir yasaya, yani akıla göre yaşadığı bir barış ve iyi niyet durumu. Peki bu durumun özellikleri ne? Birincisi, yetkin bir özgürlük. Herkes kendi eylemlerini düzenleme ve mülkünü dilediği gibi kullanma hakkına sahip. İkincisi, tam bir eşitlik. Hiç kimse bir diğerinden üstün değil. Ama bu bir başıboşluk hali mi? Kesinlikle hayır. Çünkü herkesi bağlayan bir yasa var. Doğa yasası. Peki nedir bu yasa? Locke'a göre bu yasa aklın ta kendisidir. Ve akıl hepimize şunu fısıldar. Madem hepimiz eşit ve bağımsızız, o zaman kimse bir başkasının hayatına, sağlığına, özgürlüğüne veya mülküne zarar vermemeli. Madem bu doğa durumu bu kadar harika, neredeyse bir cennet gibi, o zaman insanlar neden bu mükemmel özgürlükten vazgeçip kendilerini bir yönetimin kurallarına bağlasınlar ki? İşte cevap. Bu cennetin tam kalbinde yatan ölümcül bir kusur da gizli. Öyle bir kusur ki her an barışı bir savaş durumuna dönüştürme potansiyeline sahip. Sorunun kalbi tam olarak burada atıyor. Doğa durumunda doğa yasasını ihlal eden birini cezalandırma hakkı herkeste var. Yani birisi size bir haksızlık yaptığında hem davacı sizsiniz hem de hakim. İnsan doğası bu. Locke'un da dediği gibi benlik sevgisi insanı kendi davasında taraflı yapar. Bu taraflılık da öfke ve intikamla birleşince adalet arayışı kolayca bir kan davasına, bir kargaşaya dönüşebilir. İşte bu tablo, aradaki o ince çizgiyi mükemmel bir şekilde gösteriyor. Barış, iyi niyet ve yardımlaşma üzerine kurulu olan doğa durumu, tarafsız bir yargıcın yokluğunda ne kadar kolay bir şekilde düşmanlığa, şiddete ve yıkıma, yani savaş durumuna dönüşebiliyor. İşte bu sürekli korku ve belirsizlik hali, insanlığı bir çözüm aramaya, bir sonraki adımı atmaya mecbur bırakıyor. Peki çözüm ne? İnsanlar bu güvensiz ortamdan nasıl çıkacak? Locke'a göre çözüm, insanların en değerli varlıklarını korumak için bir araya gelmelerinde yatıyor ve bu büyük birleşmeyi mümkün kılan, adeta harcı olan kilit bir kavram var, mülkiyet. Bu fikir o dönem için gerçekten devrimci. Çünkü Locke'a göre mülkiyet bir arsa topusuyla veya bir miktar parayla başlamaz. Hayır, sahip olduğunuz ilk ve en temel mülkiyet kendi bedeninizdir, kendi kişiliğinizdir. Dolayısıyla o bedenle yaptığınız her iş, harcadığınız her emek de tartışmasız bir şekilde size aittir. İşte her şey bu temel fikirle başlıyor.
Mantık aslında çok basit ve zarif. Şöyle düşünün, başlangıçta doğadaki her şey tüm insanlığın ortak malıdır. Ama siz gidip bir ağaçtan elma kopardığınızda, yani ortak olan bir şeye kendi kişisel emeğinizi, enerjinizi kattığınızda, o elmayı doğanın ortaklığından çıkarıp kendi özel alanınıza dahil etmiş olursunuz. O elma artık sizindir. Emek, ortak olanı özele çeviren o sihirli dokunuştur. Ve işte geldik en kritik noktaya. Locke, mülkiyet dediğinde sakın aklınıza sadece para, pul, mal, mülk gelmesin. Mülkiyet çok daha geniş bir kavram. Yaşamanız, özgürlükleriniz ve mal varlıklarınız. Yani aslında sizin bütün varoluşunuz. İşte insanlar bu en temel varlıklarını, bu geniş anlamdaki mülkiyetlerini güvence altına almak için doğa durumundaki bazı haklarından gönüllü olarak feragat eder ve bir araya gelirler. İşte bu gönüllü birliğin adı da toplum sözleşmesidir. Buraya kadar her şey tamam. İnsanlar bir araya geldi ve bir yönetim kurdu. Peki bu kurulan yönetimin amacı ne olacak? Sınırları nerede başlayıp nerede bitecek? Locke için cevap kristal kadar berraktır. Yönetimin tek bir meşru amacı olabilir. Onu kuran insanların mülkiyetini korumak ve kamu yararını sağlamak. Bu yüzden de yönetim gücünü Tanrı'dan ya da soylu bir kandan falan almaz. Gücünü yalnızca ve yalnızca yönetilenlerin rızasından alır. Ve bu güç asla mutlak olamaz, sınırsız olamaz. Çünkü yönetim onu yaratan toplumun efendisi değil, hizmetkarıdır. Ve Locke'un bu felsefi yolculuğu bizi tüm siyaset tarihinin belki de en tehlikeli, en yakıcı sorusuyla baş başa bırakır. Peki ya o hizmetkar efendisine, yani halka ihanet ederse? Eğer bir yönetim halkın yaşamını, özgürlüğünü ve mülkiyetini koruyacağına onları yok etmeye başlarsa, o zaman ne olur? İşte bu soru Locke'un mirasının en devrimci tohumudur ve filizlendiği her yerde dünyayı değiştirmeye devam etmektedir.